Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'daki rolü ne? Sadece bir izleyici rolündeler mi yoksa gerçekten birer aktör olduklarını söyleyebilir miyiz? Avrupa son yıllarda kendini, özünü yeniden bulmaya çalışıyor aslında. Her alanda ABD'den daha bağımsız olma, hem askeri hem de diplomatik olarak daha etkili şekilde hareket etme çağrıları çoğalıyor. Elbette bu durum en başta Ukrayna Savaşı'nda göze çarpıyor. Ancak Orta Doğu'da özellikle oluşabilecek mülteci akınları ve güvenlik tehditleri nedeniyle Avrupa'nın odak noktalarında. Orta Doğu, Suriye, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler ışığında çalkantılı bir süreçten geçiyor. Ve Avrupa, Orta Doğu'daki bu ana çatışma bölgelerine yönelik etkili bir siyasetle yeni dönemde bölgede yerini almak istiyor. 10-10 serimizin bu videosunda Avrupa'nın Suriye, Gazze ve Lübnan politikalarına göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. Avrupa Birliği ile Beşar Esad rejimi arasında iç savaş öncesinde taraflar arasında özellikle ticaret ortaklığını sağlamlaştıran anlaşmalar mevcuttu. Suriye rejiminin demokrasiden uzak karakterine rağmen AB, rejim ile ortaklık üzerine ikili anlaşmalar yapıyordu. İnsan hakları ihlallerini görmezden gelmesi tepkilere yol açıyordu. Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği, Esad rejiminin sivillere yönelik uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi. Mayıs 2011'de rejimle tüm ilişkilere son verildi. AB, yüzlerce sivil ölümün yaşanmasının ardından Esad rejiminin tüm meşruiyetini kaybettiğini ve Beşar Esad'ın artık yönetimden çekilmesi gerektiğini vurguladı. AB, BM'nin Suriye'ye yönelik kararları ve diğer uluslararası görüşmeler kapsamında varılan anlaşmalar doğrultusunda siyasi bir süreç ve çözüm talebinde bulundu. AB ayrıca bölgedeki diğer ülkelerle birlikte çalışarak Cenevre'deki Suriye görüşmelerine ve diğer Suriye konulu uluslararası formatlara aktif katkılarda bulundu. AB ayrıca güvenilir ve kalıcı siyasi çözümün sağlanması halinde Suriye'nin yeniden inşasına destek verileceğini taahhüt etti. Öte yandan tabii ki mülteciler meselesi var. Ki özellikle 2015 yılında Suriyeli mülteciler Avrupa'ya akın etti diyebiliriz. Avrupa, Suriyeli mültecilerin ancak ülkelerinde şartların iyileştirilmesiyle ve gönüllü olarak geri gönderilebileceğini vurguladı. Avrupa Birliği 2011 yılından itibaren Esad rejimine ve destekçilerine yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Bu şekilde rejimi askeri ve finansal olarak zayıflatmayı hedefledi. Yaklaşık 320 kişiye ve 80'den fazla şirkete ve kuruluşa yaptırımlar uygulandı. Silah ambargosu uygulandı, Suriye petrolünün ithalatı yasaklandı, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıkları donduruldu, Suriye'ye teknolojik ekipmanların ihracatına yasak getirildi. Suriye'ye ayrıca 33 milyar eurodan fazla insani, kalkınma ve ekonomik yardım yapıldı. Yani Avrupa'nın Esad dönemindeki Suriye stratejisi aslında insani yardım, siyasi sürece destek ve rejime yaptırım üzerine kuruluydu. Ancak Temmuz 2024'te yani Esad devrilmeden birkaç ay önce AB içerisindeki bazı ülkeler Suriye stratejisinin yeniden düzenlenmesini istiyordu. Aralarında İtalya ve Yunanistan'ın da bulunduğu 8 ülke sonuç odaklı ve etkili bir Suriye stratejisi istiyordu. Yani aslında Esad'ın savaşı kazandığını dolaylı yoldan kabul ederek mültecilerin geri gönderilmesine odaklanarak yeni bir strateji talep ediyorlardı. Ancak Esad'ın devrilmesiyle bu düşünce rafa kalkmış oldu. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte 13 yılın ardından yeni bir dönem başladı. Avrupa Birliği Esad'ın devrilmesini memnuniyetle karşıladı. Avrupa ülkelerinin liderleri peş peşe açıklamalar paylaşarak Suriye halkının yanında olduklarını ilan ettiler ve rejimin yıkılmasıyla ilgili memnuniyetlerini vurguladılar. AB bu durumun Esad'ın müttefikleri İran ve Rusya için yenilgi olduğunu belirtti. Rejimin yıkılmasını uzun süredir beklenen ve olumlu bir gelişme olarak tanımladı. AB yetkilileri ayrıca Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yapılması gerekenlerin bitmediğini, her şeye rağmen BM kararlarına uygun bir şekilde siyasi bir sürecin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa Birliği'nin yeni dönemde en çok vurguladığı meselelerden biri Suriye'nin her yönden yeniden inşası. Bunun hiç şüphesiz Avrupa'daki Suriyeli mültecilerin dönüşüyle de ilgisi var. Zira AB, Suriye'yi yeniden kalkındırarak mültecilerin gönüllü dönüşüne imkan sağlayacak şartları sağlamayı amaçlıyor. Elbette Suriye'ye uygulanan yaptırımlar da yeni dönemde gözden geçiriliyor ve kaldırılmaları talep ediliyor. Zira Suriye'nin etkili yeniden inşası için petrol, gaz, bankacılık ve ulaştırma gibi alanlarda uygulanan yaptırımlar engel teşkil ediyor. Ancak AB yetkilileri aynı zamanda yeni yönetimin yaptıklarını da gözlemleyeceklerini ve verdikleri sözlere göre değil, eylemlerine göre yargılayacaklarını belirtiyorlar. Yani yeni yönetimle meydana gelebilecek olası anlaşmazlıklar ve AB'ye göre yanlış olan adımlar yaptırımların kaldırılmasını geciktirebilir. Fakat şu an için böyle bir durum göze çarpmıyor. Buna rağmen AB yeni yönetime hemen güvenemeyeceklerini, bu nedenle
nedenle adım adım ilerlenmesi gerektiğini savunuyor. AB içerisinde Suriye'de İslamcılar yönetimi ele geçirdi, onlara destek vermemeliyiz, dikkat etmeliyiz görüşünü en öncelikli mesele olarak gündeme taşıyan kesimler var. Avrupa için hiç şüphesiz mültecilerin dönüşü de önemli bir başlık. AB, Suriye'yi yeniden kalkındırarak mültecilerin dönüşüne imkan sağlayacak şartları meydana getirmeyi amaçlıyor. Ancak bu dönüşün gönüllü, güvenli ve onurlu olması gerektiği dile getiriliyor. Elbette gönüllü dönüşü umursamayan kesimler de var. Örneğin muhafazakar ve aşırı sağcı kesimler. Bunlar savaşın bitmesiyle birlikte mültecilerin ne olursa olsun ve dönüş hakkı olmaksızın gönderilmesini talep ediyor. Ancak şu an için genel görüş, insanların önce şartların uygun olup olmadığını görmesi yönünde. Yani mültecilerin bir nevi zorla gönderilmesine sıcak bakılmıyor. Bu tartışma özellikle Almanya'da göze çarpıyor. Hristiyan demokratlar bu konuda daha katı bir tavır sergiliyor ve mültecilerin bir an önce dönmesini istiyor. Örneğin Almanya'daki yaklaşım Suriyeli mültecilerin önce birkaç kez ülkelerine gidip dönebilmeleri yönünde. Böylece aileleriyle birlikte Suriye'ye dönebilmek için orada gerekli hazırlıkları yapmalarına imkan sağlanmak istiyor. Ancak bu tutum değişebilir. Zira Hristiyan demokratlar bu yaklaşıma kesinlikle sıcak bakmıyor. Ülkeden bir kere çıkmaları halinde bir daha dönüş izni verilmemesini destekliyor. Uzmanlara göre Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair bir şey söylemek için henüz erken. Bu yüzden mültecileri göndermekte acele edilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Avrupa yönetimlerinin büyük kısmı mültecileri zorla göndermeye karşı olsa da şimdiden dönüşlerini sağlamak için kolları sıvamış durumda. Avrupa ülkeleri arasında Suriye'nin yeni yönetimini ziyaret eden ilk ülkeler Almanya ve Fransa oldu. Ki bu ülkeler Avrupa'da lider konumunda olduğu için ziyaretleri özellikle önemliydi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot, Şam'ı ziyaret ederek yeni Suriye yönetimiyle bir araya geldiler. Bu ziyaret esnasında HTŞ lideri Ahmed Eşşar'a Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmadı. Bu durum Alman medyasında ziyaretin içeriğinden daha fazla yankı uyandırdı. Gazetelerde Suriye'nin İslamcı yönetimi kadın bakanın elini sıkmadı manşetleri atıldı. Baerbock ise böyle olacağı belliydi ifadelerini kullandı. Aslında bu açıklamayla yaşanan şeyin bu kadar da ağır olmadığını ifade etmek istemişti. Ancak buna rağmen Almanya'da adeta bir skandaldan bahsedildi. Halbuki daha sonra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şibani yaptıkları görüşmede Baerbock'un elini sıktı. Ayrıca Alman medyası Baerbock'un fotoğraflarının kadın olduğu için sansürlenerek, buzlanarak yayınlandığını iddia etti. Ancak bu iddia gerçeği yansıtmıyordu. Zira ne Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ne de Suriye Devleti'nin resmi hesapları fotoğrafı buzlayarak paylaşmamıştı. Alman medyasındaki haberler kime bağlı olduğu belli olmayan tek bir Telegram hesabının fotoğrafları buzlamasına dayanıyordu. Ayrıca Baerbock birçok ülke yetkilisinin sivil uçakla ve gayet rahat şekilde geldiği Şam'a Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden askeri uçakla ve çelik yelekle geldi. Yine bu durumda eleştirilere neden oldu veya en azından garipsendi. Baerbock Şam'da bir kaos ortamı varmış gibi gösteride bulunmakla suçlandı. Almanya'nın yeni Suriye yönetimiyle ilk teması çalkantılı geçti. Bu tarz hadiseler Almanya'da aslında sık sık gündem oluyor. Ki bunu örneğin Hristiyan Demokrat CDU'nun milletvekili Serap Güler dahi eleştirmişti. Güler, Türkiye ile ilişkilere değinerek bir gazetede kaleme aldığı yazıda insanlara artık değerler ve ahlak konusunda ders vermekten vazgeçmeliyiz demişti. Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun ardından Avrupa'dan peş peşe açıklamalar geldi. Avrupalı liderler ve AB yönetimi Aksa Tufanı'nı terör saldırısı olarak tanımladı, kınadı ve İsrail'in kendini savunma hakkını vurguladı. Çok sayıda Avrupalı lider İsrail ile dayanışma sergilemek amacıyla ülkeyi ziyaret etti. Daha sonra AB'nin genel tutumu İsrail'in kendisini savunabileceği, bunun bir hak olduğu ancak aynı zamanda sivillerin de korunması ve insani yardımların gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde oldu. AB süreç içerisinde Gazze'ye 450 milyon euro ve 3800 tondan fazla insani yardımda bulundu. İsrail'in Gazze'de on binlerce insanın hayatına mal olan saldırıları karşısında AB içerisinde farklı tutumlar göze çarptı. AB Dışişleri Bakanları sağduyu ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaparken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ateşkes çağrısında bulunmaması tepkilere yol açtı. Ancak daha sonra Avrupa Parlamentosu kalıcı ateşkes çağrısında bulundu ve AB ateşkes çağrısını
hayatını birçok platformda yineledi. Özellikle AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sık sık İsrail'i eleştiren açıklamalara imza attı. Gazze kuşatmasını yasa dışı olarak tanımladı. İsrail'i açıkça uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. İspanya ve İrlanda gibi ülkeler Filistin yanlısı bir tavır alarak İsrail'in saldırılara hemen son vermesini istediler ve Gazze halkının insani dramına dikkat çektiler. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik tüm tepkilere rağmen başlattığı kara saldırısı ABD İsrail'e yönelik eleştirilere yol açtı. O dönem Gazze'de halihazırda 10 binlerce insan İsrail saldırılarında katledilmişti ve şimdi Refah'a sığınan 1 milyondan fazla Filistinli de tehlike altındaydı. İsrail ateşkes anlaşmalarını kabul etmedi ve Refah'a operasyon başlattı. Macaristan hariç tüm AB ülkeleri Refah'a yönelik saldırılara son verme çağrısında bulunmuştu. AB, Refah saldırıların insani krize ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olacağı uyarısında bulundu. 2019 ve 2023 yılları arasında İsrail'e yapılan silah sevkiyatlarının %69'u ABD tarafından yapıldı. Geri kalan sevkiyatlar ise AB ülkelerinden geldi. 2018-2022 yılları arasında İsrail'e 1,76 milyar euro değerinde silah sevk edildi. Ancak AB içerisinde bir ülke var ki İsrail'e sevkiyatların %30'u bu ülkeden geliyor: Almanya. Diğer AB ülkelerinin toplam silah sevkiyatları %1 civarında. Yani AB'nin İsrail'e askeri desteği aslında Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatından ibaret. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken ve sivil kayıplar her geçen gün artarken açıklamalarda bulunarak silah ve ekipman desteğini sürdüreceğiz demişti. Almanya sadece 2023 yılında İsrail'e 326 milyon euro değerinde silah ihracatı gerçekleştirdi. Ancak Scholz'un ve hükümetin açıklamalarına rağmen aslında Almanya yasal endişeler nedeniyle İsrail'e silah sevkiyatını oldukça kısmıştı. 2024 yılının ilk yarısında sadece 14 milyon euro değerinde satışa izin çıkarıldı. Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e bazı silahların teslimatını bilerek geciktirdiği ortaya çıkmış. Bu durum Hristiyan demokratların tepkisini çekmişti. Fransa, İspanya ve İtalya gibi diğer AB ülkeleri İsrail'e silah ambargosu ilan etmişlerdi ve bunu büyük oranda gerçekten uyguladılar. Hatta İspanya, İsrail'e gidecek silahları taşıyan gemilerin limanlarına yanaşmasına dahi izin vermemişti. Ancak şu da var ki AB çoğu zaman dolaylı olarak ABD üzerinden İsrail'e askeri desteğini sürdürüyor ve AB içerisinde tüm ittifakı kapsayacak şekilde hakim olan silah ambargosu mekanizması İsrail'e uygulanmadı. Ayrıca doğrudan silah sevk edilmese bile İsrail'in kendi silahlarında kullanılan parçalar çoğu zaman Avrupa ülkelerinden geliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Kasım 2024'te İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve dönemin Savunma Bakanı Gallant'a tutuklama kararı çıkardı. Bu tutuklama kararı AB içerisinde de geniş yankı uyandırdı ve aslında yine farklı tepkilere neden oldu. İsrail'e yönelik eleştirileriyle bilinen AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell, bu karar tüm AB ülkeleri için bağlayıcıdır diyerek bir nevi Netanyahu'nun AB'ye ayak basması durumunda tutuklanmasını istedi. Ayrıca Hollanda, Belçika, İrlanda, Litvanya, Slovenya ve İspanya yönetimleri çifte standart olmaz diyerek kararı uygulayacaklarını açıkladılar. İsrail'i destekleyen Avusturya'da kararın absürt olduğunu ancak uygulamak zorunda olduklarını ilan etti. Estonya, İsveç ve Danimarka'da kesin bir şekilde Netanyahu'yu tutuklayacaklarını söylemediler. Ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışmalarını desteklediklerini ilan ettiler. Fakat Almanya, Fransa, İtalya ve Macaristan karara kesin şekilde karşı çıkarak uygulamayacaklarını, Netanyahu'yu tutuklamayacaklarını dile getirdiler. Örneğin Fransa, İsrail'in ceza mahkemesinin üyesi olmaması nedeniyle Netanyahu'nun tutuklanamayacağını iddia etti. İtalya ve Almanya ise bir hükümet liderini tutuklamayacaklarını belirttiler. Macaristan Başbakanı Orban ise zaten İsrail'e sıkı desteğiyle öne çıkan bir isim. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken 4 Avrupa ülkesi İsrail yönetimini öfkelendiren bir adıma imza attı. Norveç, İrlanda ve İspanya Mayıs ayında 1967 öncesi sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'i tanıdıklarını duyurdular. Aslında bu aylar öncesinden konuşulan bir adımdı ve Mayıs ayında resmileştirilmişti sadece. Daha sonra Haziran ayında Slovenya'da Filistin'i tanıdığını açıkladı. Malta ve Belçika gibi başka Avrupa ülkeleri de Filistin'i tanımayı ve bunu ne zaman yapabileceklerini tartışıyorlar. İsrail, Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımasına sert tepki gösterdi. Büyükelçilerini geri çağırdı ve atılan adımın teröre ödül olduğunu, tanınan devletin bir terör devleti olduğunu ve bu şekilde yeni saldırılara davetiye çıkarıldığını belirtti.
İsrail'in ana müttefiki ABD ise Filistin devletinin tek taraflı tanımalarla değil, doğrudan görüşmelerle gerçeğe dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Norveç, İrlanda ve İspanya ise diğer batılı ülkeleri Filistin'i tanımaya çağırdı. Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler Filistin'i tanımıyor. Yapılan açıklamada Filistin devletini tanımanın diplomatik sürece katkı sağlayacağı ve ateşkese ulaşılmasını kolaylaştıracağı vurgulandı. Filistin'in en büyük destekçilerinden biri olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, attıkları adımla İsrail'i veya Yahudileri hedef almadıklarını, tam aksine eşitliği sağlamak istediklerini ifade etti. Ancak buna rağmen İsrail'den Filistin'i tanıyan Avrupa ülkelerine yönelik bir kez daha antisemitizm suçlamaları yükseldi. Almanya ve Fransa şartların uygun olmadığını iddia ederek bu dört ülkenin kararını eleştirdi. Lübnan ile AB arasındaki ilişkiler 2006 yılında imzalanan ortaklık anlaşması çerçevesinde şekilleniyor. AB Dış İlişkiler Servisi'ne göre Lübnan'ın istikrarı AB için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ülkede demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin geliştirilmesi destekleniyor. AB ayrıca Lübnan'ın en büyük ticari ortağı. Toplam ticaretin yaklaşık %30'u AB ile gerçekleştiriliyor. Ekonomik ilişkilerin daha da üst boyuta taşınabilmesi için AB, finansal, ekonomik ve yapısal reformlar talep ediyor. Öte yandan 2016'da kurulan Ortak Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu, ekonomik ilişkilerin bir diğer boyutu. AB 2012 yılından bu yana Lübnan'a 2,4 milyar euro değerinde finansal ve teknik destek sağladı. Bu kapsamda özellikle istihdam, sosyoekonomik gelişim, hukuk ve terörle mücadele gündeme alınıyor. Ve Lübnan'ın 2019 yılından bu yana ağır bir ekonomik krizle boğuştuğunu düşünecek olursak AB'nin bu desteğine kesinlikle ihtiyaç duyuluyor. Elbette Lübnan'da büyük rol oynayan aktörlerden biri hiç şüphesiz İran destekli Hizbullah. AB ülkeleri Hizbullah'ın başta Lübnan'da olmak üzere bölgedeki nüfuzu nedeniyle bu konuda ortak bir zeminde buluşmakta zorlanıyor. 2013 yılında Hizbullah'ın askeri kanadı terör örgütleri listesine alınırken siyasi kanadı bu sınıflandırmanın dışında tutuldu. AB, Hizbullah ile olası görüşmelerin önünü tıkamak istemedi. Ancak örneğin Hollanda bu karara uymadı ve örgütün tamamını terör örgütü olarak tanıdı. Daha sonra Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler de aynı adımı atarak Hizbullah'ı tamamen yasakladı. Fakat Fransa, Hizbullah'ın siyasi kanadını meşru bir siyasi güç olarak tanıyor. AB ile Lübnan arasındaki ilişkilerin bir diğer boyutu ise yine mülteciler meselesi. Lübnan, Suriye'den 1,5 milyon, Filistin'den ise yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor. AB, mültecilerin ihtiyaçları için son olarak Mayıs 2024'te 1 milyar euroluk bir destek paketi duyurmuştu. Ayrıca Lübnan, özellikle Suriyeli mültecileri geri gönderebilmek için AB'den destek talep ediyor. AB de bu desteği sağlamayı taahhüt ediyordu. Lübnan, mültecileri Esad rejimine rağmen Suriye'ye zorla geri göndermekle suçlanıyordu. Ki bu da AB'nin verdiği desteğe yönelik eleştirilere neden oluyordu. Ancak elbette Esad rejiminin devrilmesiyle Lübnan'daki Suriyeliler hızlı bir şekilde ve gönüllü olarak geri dönmeye başladılar. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında Hizbullah varlığını ve sınır hattındaki saldırıları gerekçe göstererek Lübnan'ı da yoğun şekilde hedef aldı. Beyrut'a ve diğer noktalara hava saldırılarında büyük yıkım meydana geldi, çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail askerleri Lübnan'ın güneyine girerek bölgede bir işgal başlattı. Bu saldırılar kapsamında BM barış gücü askerleri dahi hedef alındı. İsrail'in sivil kayıpları umursamadan saldırılar düzenlemesi ve Hizbullah varlığının olmadığı yerleri de hedef alması AB'nin tepkisini çekti. AB süreç boyunca hem İsrail'e hem de Hizbullah'a gerilimin düşürülmesi ve sağduyulu davranılması yönünde çağrılar yaptı. AB ayrıca Lübnan hükümetini desteklemeye ve ülkeye insani yardım sağlamaya devam edeceklerini taahhüt etti. Başta sol partilerin milletvekilleri olmak üzere AB parlamentosu İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. AB, BM barış gücü askerlerinin hedef alındığı saldırılarla ilgili ise kabul edilemez ifadesini kullandı ve saldırılar hemen son bulmalı dedi. Birçok AB ülkesi İsrail ile doğrudan temasa geçerek tepki gösterdiklerini açıkladı. AB ayrıca ateşkesi kabul etmesi için sadece Hizbullah'a değil, İsrail'e de baskı yapılması gerektiğini ifade etti. Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşması memnuniyetle karşılandı. Ateşkesin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığının altı çizildi. Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'daki rolü ne? Sadece bir izleyici rolündeler mi, yoksa gerçekten birer aktör olduklarını söyleyebilir miyiz?